Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem görseli ve harika lezzetiyle çıtır çıtır ağızda dağılan mekik tatlısı tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimizi hazırlayalım. Tencerenin içerisine 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su, 1 çay kaşığı limon suyu ve 1 ince dilim limon ekleyip ocağın altını yakalım. Ara ara karıştıralım kaynayana dek. Kaynamaya başladıktan sonra kısa yakın orta ateşte 20 dakika kaynatalım. 20 dakikanın sonunda ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Hamurumuz için yoğurma kabının içerisine 2 adet yumurta, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, çay kaşığının ucu ile 1 fiske tuz ve 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekleyip karıştıralım. Daha sonra unumuzu azar azar ilave edeceğiz. İlk etapta 3 su bardağı unu eleyerek üzerine ekleyelim. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Hamurumuzun ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli ve hamuru çok iyi yoğurmamız gerekli. Ben makinede yoğurdum ama sizler elinizle yoğuracaksanız hamur toparlandıktan sonra videoda gördüğünüz gibi tezgahın üzerine alarak 5 dakika kadar bu şekilde iyice yoğuralım. Daha sonra ben 5 eşit parçaya böldüm. Sizler çok büyük açamam derseniz daha küçük yumaklarda yapabilirsiniz. Nişasta serpilmiş tabağın üzerine bezelerimizi alalım. Üzerini buzdolabı poşetiyle örtelim. 1 saat kadar dinlenmeye bırakalım. Üzeri için 125 gram tereyağını eritelim. Daha sonra bir çay süzgeci ile süzdürelim, köpüklerinden arındıralım. Köpüğünü ve dibinde kalan beyaz tortuyu ayıralım. Daha sonra üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip bir kenarda soğumaya bırakalım. Yaklaşık 1 kase kadar buğday nişastası kullandım. Bulabilirseniz daha iyi olur ama bulamazsanız mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Dinlenen hamurumuzu tezgahın üzerinde gerektiği kadar nişasta ekleyerek açmaya başlayalım. Bu aşamada hamurumuzu ne kadar ince açabilirsek tatlımız o kadar güzel olacaktır ve çıtır çıtır olacaktır. Oklavam küçük geldiği için daha büyük bir oklavayla devam ediyorum. Dediğim gibi gerektiği kadar nişasta ekleyelim, yapışmasın. Bakın videoda da gördüğünüz gibi yufkamız incecik oldu. Daha sonra oklavaya gevşek bir şekilde saralım. Kenarlardan büzdürelim videoda gördüğünüz gibi. Daha sonra açalım, oklavadan çıkartalım.
Videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla hafifçe buruşturarak ortada bir pile oluşturalım. Ben yaklaşık 150 gram fıstık kullandım. Yarım tatlı kaşığı kadar fıstığı aralarda yaklaşık 2 parmak boşluk bırakarak yerleştirelim. İsterseniz fıstık yerine fındık veya ceviz de kullanabilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi üzerini kapatalım ve kalan boşlukları parmaklarımızla sıkıştıralım. Daha sonra boşlukların tam orta kısmından keselim. Yine kenarlarını sıkıştırarak çevirelim, düzeltelim. Kenar kısımları parmaklarımızla iyice sıkıştıralım ki daha sonra açılmalar olmasın. Daha sonra tatlılarımızı yağlanmış fırın tepsisinin üzerine yerleştirelim. Ara ara tezgahın üzerinde kalan nişastaları bir hamur kesme aparatı veya spatula ile ara ara temizleyelim ki rahat açalım hamurumuzu. Kalan hamurlarımızı da yine aynı şekilde açalım ve tatlılarımızın şeklini verelim. Tüm tatlılarımızın şeklini verdikten sonra soğumuş olan tereyağı ve sıvı yağ karışımından fırça ile her birinin üzerine bolca sürelim. Bolca yağlandığından emin olmak için öncelikle fırçayla sürmek istedim. Her tarafının yağlanması gerekli. Daha sonra kalan yağı da kaşıkla üzerlerine gezdirelim. Son olarak tabağın dibinde kalan beyaz tortusunu kullanmayalım, ayıralım. Daha sonra 170-175 derecelik ısınmış, ben alt üst ayar fırında pişirdim ama fanlıda da olabilir. Üzeri kızarana dek pişirelim. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada pişti. 5 dakika kadar ilk sıcağının çıkması için bekleyelim. Daha sonra sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirelim. Şerbetini çekmesi için 3-4 saat kadar bekletelim. Şerbetini çekip soğuyana dek üzerini kesinlikle kapatmayalım. Daha sonra çekilmiş Antep fıstığı ile süsleyelim. Videoda da gördüğünüz gibi çıtır çıtır harika bir tatlı oldu. İsterseniz bir gün önceden hazırlayıp şerbetleyerek ertesi günü servis edebilirsiniz. Çok daha lezzetli oluyor ve çıtırlığını asla kaybetmiyor. Bu muhteşem tatlıyı sizlere de en az bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum.